Hoş geldiniz. Ancak gelebildim. Ya, biraz geç geliyorum. Yani geç kalıyorum. Oluyor bazen böyle şeyler. Ay, neyse. Ah, hatta ne çorap giyeyim falan diyordum ya size soruyordum. İşte, ne giyeyim falan. Yani şu ayakkabıyla çorap giymesem daha iyi olur dedim. Aradığım bir tane vardı. Bulamadım, edemedim. İncilerimi bulamadım. Ay, incilerin mi döküldü falan derler ya, onu bulamadım. Broş takacaktım göğsüme, onu bulamadım falan. Yani böyle aksilikler falan oluyor. Her şeyle tek başına ben ilgilendiğim için doğal olarak. Ay, ama şunları yapmamam lazım. Ne oluyor bunlar sonra? Böyle şeyler yapınca hiç de, ay, profesyonel olmuyor. Elimle falan düzeltiyorum, olmuyor. Kendi kendime çok gülüyorum bugün galiba. Ha, hava hâlâ ılık sayılır. Ay, ben aman dedim ben de çorap giymeyeyim. Önümüzde kış günleri var. O soğuk kış zamanlarında ayaklarımı hissetmeyeceğim için soğuktan çorap giymek zorunda kalacağım. Ha, bazı çoraplar çok hoş. Ne kadar güzel provalar falan yapıyorum ama dedim aman bugün de çorapsız olsun. Ha, imparatorluğa gelin tabii ya. Yani şöyle söyleyeyim, 15 günde bir uzun prova videoları, styling videoları olacak. Size böyle minicik bir, kuple yolladım. Yani o 1,5 dakikalık video. Yani, olanların %10'u bile değil, yani 15 dakika falan olsa şey yok yani bayağı yani %5 anca gösterdim size. Yani üye olun, pişman olmazsınız eğer meraklıysanız bu gibi şeylere. Hani ayakkabıydı, çoraptı, böyle şeyleri seviyorsanız. Ben de işin uzmanıyım yani. Ya, şöyle söyleyeyim, işin uzmanıyım derken ben, hani, sonuçta senelerdir giyiyorum. Bir de ressam olmam dolayısıyla bir saniye şu kamerayı bir uzaklaştırayım. Bir tık. Evet. Hıh. Yani ressam olmam dolayısıyla da bu işlerden daha anlıyorum. Yani işin estetik kısmındayım. Ha, TÜYAP Kitap Fuarı'ydı. Bugün gidecektim ama hiç o modda olmadım. Bir de böyle bazı ekstra işler de vardı dedim. Yani insan içine çıkmak istemedim. Akşama yayınım var. Benim yani şeyim anca, yayına hazır olmak olur dedim. Ay, ne güzel gözüküyorum. Kendi kendime. Şöyle bakayım bazen yenilikler geliyor falan. Bir şeyler var mı diye bakıyorum. Hani, atıyorum şey falan varsa, rötuş falan yapayım. Rötuş yok. Ay, teşekkür ederim. Sağ olun. Seviyorum puantiyeyi. Yani maalesef bugün, incilerle tamamlayamadım. İncilerim döküldü biraz. Saçımı kestirdim. O yüzden keyfim yerinde. Teşekkür ederim. İşimi severek yapıyorum, keyif alıyorum bundan. Celaliye sahiline gidiyor muyum? Yok ya, gitmiyorum. Ya, midye yemem, deniz ürünü, denizden çıkan her şeyi yerim, midye yemem. Hımm. Bugün Fransızlara müjdem var çünkü bir Fransız masalı okuyacağım. Bakın ayakkabı da uyuyor. Bu elbiseyle bir yayın yapmıştım ama o zaman topuzdu, topuz yapmıştım, kırmızı ruj sürmüştüm. Bugün daha farklı bir şeyle yaptım. Midye denizin böbrekleridir derler.
Teşekkür ederim Yavuz Bey. Çok tatlısınız, çok naziksiniz. Hoş geldiniz. Uzun süredir. Yavuz Bey benim eski üyelerimden. Çok cömerttir kendisi. Hayır, bekârım ve bundan çok mutluyum. Evli olsam böyle olabilir miyim? Hani şen bekâr, öyle diyelim. A! Bir Fransız geçen, hafta aldığım, ımm, kitaplardan Fransız masalı okuyacağım. "Güzellik bakan kimsenin gözündedir." diyor. Çok güzel olmuşsunuz diyorsunuz ya, teşekkür ederim. O sizin gözünüzden belki de, öyle diyelim. Evet, kırmızılarla yapılmış. Şun Leylak Ormanı. Gözüküyor mu? Arkamdaki resimde leylaklar vardı da. Yani, bakın ne kadar şeysiz oldu. Ben ya bugün çorap giyeceğim diye düşünüyordum. Çorap giymeyeceğimi bilsem ayağıma halhal takardım. Bir dakika, hâlâ halhal takabilirim ya. Bir dakika, çekmecemde halhal vardı. Bir halhal takayım, bir incili bir şeyler olsun, değil mi? Ay, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Yavuz Bey. Bak tekrar. Evet, ben, halhalımı alayım da geleyim. Eksik olmayalım. Topuk sesleri. Evet. Evet, evet. Bu arada savaşçı olursanız kıdemli savaşçı olun. Yani, o savaşçıları kapatacağım ama, biraz daha devam ederiz ama, o zamana kadar kıdemli savaşçı olun. Belki ufak yayınlar da yaparım. Şöyle bir halhal, bir tane takayım. Belki 2 tane takarım. Görüyorsunuz yani ne kadar da kokoşum ya. Evet. Bir tane de siyahlı bir halhal varmış. Yani çok kalite, gümüş ya da altın değil. Ama olsun fena gözükmüyor. Yine bir hediye geldi sanırım. Teşekkür ederim. Bir bakayım kimden gelmiş. Çok mersi. A! Başka bir YouTube arkadaşın. Olsun, canınız sağ olsun. Ne diyeyim? Bir tane buraya siyahlı takalım. Diğerine de böyle. Ay, alt tarafı bir kitap okuyacağım. O hazırlığa bakın. Takamadım. Ya, şunu biri takaydı keşke ya. Biri yardımcı olabilir mi? Ah. Gerçi biri yardımcı olamaz, eli titrer bunu yaparken. Yani. Ben yapamadım. Başkası mı yapacak? Çok zor. Yapamadım. Takamadım. Bunu takalım. Bunu taktım, evet. Bunu bir daha deneyeceğim ama. Bir kere daha deneyeyim de takabilirsem ne âlâ. Takamazsam artık. Ay çok sinir. Göstereyim mi nasıl bir şey? Niye yapamadım? Ben bir de buna inat ederim. Taktım. A!
Neyse, canlı yayında küfür etmek yok. Ben masal okuyacaktım, öyle değil mi? Yani. Hayat otu. Ne okuyayım? Şöyle bakayım. Leylaklı olan çok çok kısaysa olmaz. Çok kısa da okumayayım. Özlemişsinizdir benim okumamı. Ah. Kaplumbağa, papağan. Kaplumbağa adlı masalı mı okusam? Evet, olabilir. Karga, Horoz ve Kaplumbağa var. Zavallı Hasta Anne diye bir kitap var. Masal var. Şu kaplumbağayı okusam sanki. Merak ettim. 87. Tavşanlı kaplumbağa gibi değildir herhalde. Ay bu da çok kısaymış. Olmaz. Pişmanlık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam, pişmanlık. Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bir bedeli var. Neyse, onu okumuyorum. Evet, Müslüm Gürses'ten Pişmanlık adlı Fransız masalını okuyoruz. Kaplumbağa çok kısa. Başka bir gün okurum kaplumbağayı. Bugün birazcık daha uzun okuyayım. Pişmanlık adlı masalı okuyayım. Ay, ayaklarımın altı kirlenmiş. Ayakkabılarım. Neyse. Bunlar devam ediyor. Devamlı masal. En başından okuyayım. Bunlar böyle bir karakter. Birinin öyküsünden bahsediyor bu Fransız masalından. Evet. Blondine Bonne Beach Bao Mino'nun öyküsü. Yani böyle okumam gerekecek. Evet, bir Blondine. Bunun öyküsüne geçelim. Bakalım birkaç sayfa okuyayım. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar Benin adında bir kral yaşarmış. Merhametli bir kralmış bu. Ülkesini adaletle yönetirmiş. İnsanlar onu sever, suçlular ise ziyadesiyle korkarmış ondan. Eşi kraliçe Duşette zarif, kibar bir kadınmış. İnsanlar ondan saygıyla söz eder, yüreklerinde ona karşı da krala duyduklarına denk bir sevgi duyarlarmış. Bu çiftin sapsarı saçlarından dolayı Blondin adını verdikleri bir de minik kız çocukları varmış. Babası gibi cana yakın, annesi gibi tatlı bir çocukmuş Blondin. Kader bu ya, zavallı kraliçe Blondin doğduktan çok kısa bir süre sonra hayata gözlerini yummuş. Kral yıllarca yas tutmuş çok sevdiği karısının ardından, ancak Blondin olan biteni anlayamayacak kadar küçük olduğundan her çocuk gibi koşup oynamaya, sarayın koridorlarını neşeli kahkahaları ile doldurmaya devam etmiş. Kral kızını her şeyden çok seviyormuş. O mutlu olsun diye en güzel mücevherleri, en tatlı şekerlemeleri, en güzel meyveleri getiriyormuş dünyanın dört bir yanından. Blondin çok mutlu bir çocukmuş. Bir zaman sonra krala halkının onun yeniden evlenmesini istediği haberi gelmiş. Kendisinden sonra ülkeyi yönetecek bir varisinin olmasını diliyormuş insanlar. Kral ilk başta şiddetle
reddetmiş ama iyi bir kral olduğu için sonunda halkının iradesine karşı koymayı bırakmış. Sağ kolu Lejer'e dönüp halkım yeniden evlenmemi istiyor güzel dostum demiş. Ama güzel kraliçem Duşet öldüğünden beri bir günüm bile mutlu geçmedi. Ben bu mutsuzlukla gidip de bir eş arayamam kendime. O yüzden sen git hem beni hem de biricik kızımı mutlu edecek bir prenses bul. Başka bir şey istemiyorum senden. Böyle birini bulduğunda elinden tuttuğun gibi getir saraya. Nejer hiç vakit kaybetmeden yola koyulmuş. Şehir şehir gelmiş ve bir sürü çirkin, kambur, kötü kalpli prenses görmüş. En sonunda hükümdar Turbulent diye ismi geldi. Turbulent'in krallığına varmış. Kralın çok sevdiği aydınlık yüzlü, güzel ve iyi kalpli olduğu her halinden belli olan bir kızı varmış. Nejer gezip gördüğü yerlerdeki tuhaf tuhaf prenseslerden sonra bu kızı bu kadar sevimli bulmuş ki iyice bir sorup araştırma gereği bile duymadan hemen kralı Benin ile evlenmesini istemiş ondan. Kral Turbulent aslında kıskanç, kibirli ve karanlık bir ruha sahip olan kızı Forbet'ten nihayet kurtulabileceğini düşünmüş ve içten içe sevinmiş. Bir an bile tereddüt etmeden Recel'in teklifini uygun bulduğunu söyleyip kızını onun yanına kattığı gibi Benin'in krallığına göndermiş. Prenses Forbet yolculuğunda çeyiziyle birlikte çuval çuval mücevher taşıyan 4000 Prenses Forbet'e yolculuğunda çeyiziyle birlikte çuval çuval mücevherler taşıyan 4000 katır eşlik etmiş. 4000 katır. Prenses Forbet'in krallığa yaklaşmakta olduğu haberini alan Kral Benin adamlarını toplayıp onu karşılamak üzere yola çıkmış. Prensesin güzelliği gerçekten de dillere destanmış ama rahmetli kraliçe de görmeye alışık olduğu o gülümseme ve cana yakınlık ifadesi yokmuş yüzünde. Forbet Blondie'ni ilk gördüğünde öyle sert, öyle zalimce bir ifade takınmış ki o esnada henüz 3 yaşında olan zavallı kız korkudan ağlamaya başlamış. Ay mutlu bir çocuktu deniyor. 3 yaşında mıymış daha el kadar ne anlayacak? Hiçbir şeyden anlamaz tabii 3 yaşında bir bebek. Ne oldu diye sormuş kral bunun üzerine telaşla. Kim ağlattı benim güzel kızımı? Bunun üzerine Blondin koşarak babasının kollarına atmış kendini. Beni bu kadının ellerini bırakma baba diye çırpına çırpına ağlıyormuş bir yandan. Çok kötü bakıyor bana. Çok korkuyorum. Kral bu duruma çok şaşırmış. Aniden arkasına dönüp baktığında ise Forbet kendini toplayacak zaman bulamadığından Blondin'e zalimce bakarken krala yakalanmış. Evet. Yani masal bakalım nereye varacak? Kral Ben'in o anda kızını yeni kraliçeden uzak tutması gerektiğini anlamış. Blondie'nin bugüne kadar ona bakan ve onu çok seven bakıcısının himayesinde kalmaya devam etmesine karar vermiş. Kraliçe o günden sonra Blondie'ni nadiren görmüş ve buna rağmen sarayın içinde tesadüfen karşılaştıkları kısaca anlarda bile ona olan nefretinin gözlerinden okunmasına engel olamamış. Evliliklerinden yaklaşık bir yıl sonra kraliçe Forbet'in bir kızı olmuş. Ay tekrar kız, erkek çocuk olacak diye evlendi bununla. Bir kızı olmuş. Kuzgun karası saçlarından ötürü bu kıza brunette adını vermişler. Ay blond ve brunette. Brunette adını vermişler.
Brunet oldukça güzel bir çocuk olmasına rağmen Blondie'nin yanında onunki sönük kalıyormuş. Üstelik annesi gibi karanlık bir ruha da sahipmiş. Blondie'ni sevmez, onu ısırır, çimdikler, saçlarını çeker, oyuncaklarını kırar, güzel elbiselerini yırtar. Kısacası ablasına etmediğini bırakmazmış. İyi kalpli Blondie ise kızın bütün yaptıklarını yaşının küçük olmasına veriyor. Ona bir abla şefkatiyle yaklaşmaktan bir an olsun vazgeçmiyormuş. Brunette kızına baba Brunet ah, Brunette kızma baba diyormuş. Ne zaman kral araya girmeye kalksa daha ufacık çocuk o bilmiyor ki ne yaptığını, kendince oyun oynadığını sanıyor, büyüyünce öğrenecek her şeyi diyormuş. Kral kızına sarılmış, hiçbir şey dememiş ama Brunette'in özünde kötü kalpli olduğunu biliyormuş. Blondine ise kendisine yaptıklarına rağmen kardeşini koruyup kollayacak kadar iyi niyetliymiş. Bu yüzden o günden sonra Blondie'ni daha çok sever olmuş. Brunet'e karşı ise giderek soğumuş yüreği. Hırslı bir kadın olarak hırslı bir kadın olan kraliçe Forbet'in gözünden kaçmamış elbette bu durum ve Blondie'den iyice nefret eder olmuş. Kralın öfkesinden korkması zavallı Blondie'ni perişan edermiş. Ben'in o günden sonra Blondie'nin tesadüfen bile olsa kraliçe ile asla yalnız bırakılmamasını emretmiş, bütün saray çalışanlarına adil ve merhametli bir kral olarak bilinse de itaatsizliğe tahammülü yokmuş ve bunu bilen kraliçe bile onun emirlerine karşı çıkmaya cüret edememiş. Böyle devam eden birkaç masal üst üste, daha doğrusu böyle bölüm bölüm bakayım bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okusam mı, okumasam mı? Ha. İlginç ama devam etsek mi? Sohbetim daha güzel olur. Bence de benim sohbetim tabii iyidir. Yani devam edelim biraz. Oh, thank you. Ya blond ve brünet ve sarışın ve esmer. Banu Alkan filmi aklıma geldi, vardı ya. Banu Alkan, Serpil Çakmak'la ikisi böyle yarışıyorlar. Biri esmer, biri sarışın falan. Resmen ona benzedi iş. Ya da Marilyn Monroe filmlerinde esmer ve sarışın falan. Hadi bir bölüm daha okuyayım. Hmm. Ama sonra daha benim üyelik yayınlarım var. Evet. Teşekkür ederim. Aradan yıllar geçmiş, Blondin 7, Brunet ise 3 yaşına basmış. Kral Blondin'e deve kuşlarının çektiği çok güzel bir araba hediye etmiş. Onu büyüten bakıcının 10 yaşındaki yeğeni de bu arabanın sürücüsüymüş. Ay, bu 7 yaşındaki kız böyle evlenecek falan mı yoksa? Gorman Dinnet adındaki minik uşak Blondie'ni çok severmiş. Bebekliğinden beri onun oyun arkadaşıymış ve daha kendisi ufacık bir bebekken bile ona karşı çok nazikmiş. Ancak Gorman Dinnet'in kötü bir huyu varmış. Oldukça pis boğaz bir çocukmuş. Tatlı yemeği çok severmiş ve bir avuç dolusu şeker için korkunç şeyler yapmaya kolayca ikna olurmuş. Blondin onu bu konuda çok sık uyarırmış. "Seni yürekten seviyorum Gurmandinet," dermiş ona yumuşak bir sesle. "Ama böyle açgözlü olduğunu görmek beni çok üzüyor. Ne olur düzelt bu huyunu. Yoksa insanlar sevmeyecek seni, yanında olmak istemeyecekler." Gurmandinet çok sevdiği Blondin'i kırmamış elbette. Onun ellerini öpüp kendisine çeki düzen vereceğine dair söz vermiş. Ama ne fayda?
Hala her fırsat bulduğunda mutfağa sızıp pastaları çalmaya, kilerdeki şekerleri kıyafetlerinin cebine doldurmaya devam etmiş. Bu huyundan dolayı kırbaç cezasına çarptırıldığı bile oluyormuş. Kraliçe Forbet sağda solda insanların bu minik uşak hakkında konuştuklarını duymuş ve aklına Blondin'den kurtulmak için onun bu zayıflığını kullanmak gelmiş. Blondin'in deve kuşlarının çektiği arabasında minik sürücüsü Gourmandinet ile birlikte gezdiği bahçe yıl boyu leylaklar çiçek açtığı için Leylak Ormanı diye bilinen koca bir ormandan sadece yüksek bir çit ile ayrılıyormuş. Ancak hiç kimse çiti geçip de buraya girmeye cesaret edemiyormuş. Zira ormanın büyülü olduğu, oraya gidenlerin yollarını kaybedip bir daha asla geri dönmedikleri söyleniyormuş. Işıkları yanaştırayım biraz bana. Ormanın bu karanlık sırrını Gourmandinet de biliyormuş elbette. Blondine çiti geçip de ormana ayak basmasını engellemek için bahçede gezerken çitlerin yanına bile yaklaştırmamasını sıkı sıkı tembihlemişler ona. Kral Benin o güne dek birçok kez bahçeyi bir çit yerine yüksek ve sağlam bir duvarla ormandan ayırmaya çalıştıysa da işçilerin bu duvarı yapmak için koyduğu her taş ne olduğu belli olmayan görünmez bir güç tarafından yerinden kaldırılıp ortadan kaybediliyormuş her seferinde. Kraliçe Forbet, Gourmandinet'in güvenini kazanıp onunla yakınlaşmak için çocuğa her gün şeker veriyormuş. Çocuğu sadece kendisinde olan şekerlere, pastalara o kadar alıştırmış ki oğlan artık bunlar olmadan mutlu olamıyormuş. Kraliçe artık çocuğun bu şekerler için her şeyi yapabileceğini ikna olduktan sonra onu çağırmış ve Kurbandinet senden bir şey yapmanı isteyeceğim. Eğer dediğimi yaparsan sana çok sevdiğin şekerlerle dolu koca bir küp vereceğim. Ama dediğimi yapmazsan bu şekerleri hayatın boyunca bir daha göremeyeceksin. Kurban Dinet, "Aman kraliçem beni öldürün daha iyi, ne dilerseniz yapmaya hazırım. Yeter ki beni mahrum etmeyin şekerden." Kraliçe gözlerini oğlana dikerek, "Prenses Blondin'i alıp Leylak Ormanı'nın yakınına götüreceksin." demiş. "Yok yapamam bunu." demiş Gurman Dinet. Bunun üzerine kral kesin olarak yasakladı ormana yaklaşmamı. "Öyle mi canım?" demiş kraliçe. "İyi madem bir daha sana şeker falan yok o zaman. Saraydaki herkese de emir vereceğim. Kimse bir parça tatlı vermeyecek sana bundan sonra." "Yapmayın kraliçem." diye ağlamaya başlamış Gurmandinet. "Bu kadar zalim olmayın. Başka bir emir verin bana. Yapabileceğim her şeyi yaparım." "Ben sana ne istediğimi söyledim." demiş kraliçe. "Prenses Blondin'i ormanın yakınına götüreceksin. Sonra nasıl yaparsın bilmiyorum ama bir şekilde arabadan inip büyülü ormana girmesini sağlayacaksın." "İyi de efendim." demiş beti benzi atan Gurmandinet. "Prenses o ormana girecek olursa yolunu kaybeder. Oraya gidenlere ne olduğunu bilmiyor musunuz? Prensesi öldürmek olur bu." "Bak son kez söylüyorum sana." demiş. Bunun üzerine kraliçe kaşlarını çatarak, "Prensesi ormana götürmeni istiyorum senden. Ya dediğimi yapar ve benden her ay bir küp dolusu şeker alırsın ya da bu şekerleri bir daha göremezsin." "İyi ama ben prensesi ormana götürürsem kral gözümün yaşına bile bakmaz öldürtür beni." demiş. "Diyelim ki sizin dediğinizi yaptım kraliçem. Sonra nasıl kurtarabileceğim kendi canımı?" "Sen orasını düşünme." demiş kraliçe. "Blondin leylek ormanına girer girmez koşarak benim yanıma gel. Ben ben bir küp dolusu şekerle gözden uzak bir yere göndereceğim seni. Bundan sonra hep güvende olacaksın."
Prenses bana karşı hep çok iyi oldu demiş. Son bir defa şansını deneyerek ne olur kraliçem yapmayın böyle bir şey. Hala tereddüt ediyorsun demek demiş kraliçe iyice öfkelenerek. Korkağa bak sen. Blondin kaybolursa kaybolsun. Sana ne bundan? Benim dediğimi yaparsan bundan sonra Brunet'e hizmet edersin. Hayatım boyunca küp küp şekerler veririm sana. Gurmandinet böyle bir süre daha ayak dilemiş ama nafile en sonunda açgözlülüğüne yenilmiş ve Blondin'i ormana götürmeye razı olmuş. O gün boyunca boş gözlerle dolaşmış etrafta, fikrini sürekli değiştirip duruyormuş. Gece olduğunda gözüne bir damla uyku girmemiş. Sabaha kadar bu habis kraliçenin gazabından kaçmanın yolunu düşünüp durmuş. Ama kraliçenin emirlerine uymayacak olursa başına gelecekleri tahmin edebiliyormuş. Bu yüzden ilk önce kendisine verilen emri yerine getirip Blondin'i ormana götürmeye karar vermiş. Daha sonra kudretli bir periye olup bitenleri anlatacak ve onu oradan kurtarmaya çalışacakmış. Ya babasına niye söylemiyor anlamıyorum. Sabah olduğunda Blondin arabasıyla biraz gezinmek istediğini söylemiş. Babasına sarıldıktan sonra 2 saat içinde saraya döneceğine söz vermiş. Sarayın bahçesi sözlerle anlatılmayacak kadar büyükmüş. Kurmandinet ilk başta arabayı Leylak Ormanı'nın uzağına sürüyormuş. Daha sonra saray gözden kaybolduğunda yolunu değiştirmiş ve büyülü ormanı bahçeden ayıran çite doğru sürmeye başlamış. Çok üzgünmüş. Ağzından tek bir kelime çıkmıyormuş. Yüreği ve vicdanı yapmak üzere olduğu şeyin ağırlığıyla eziliyormuş. "Neyin var senin bugün Gurmandinet?" diye sormuş Blondine o esnada. "Ağzını bıçak açmıyor. Yoksa hasta mısın?" "İyiyim prensesim, bir şeyim yok." diye cevap vermiş Gurmandinet. "Betim benzin atmış ama." diye ısrar etmiş prenses. "Seni üzen bir şey varsa lütfen söyle bana." Blondie'nin onun için böyle kaygılanması Gurmandinet'i onu ormana götürmekten vazgeçirecek gibi olmuşsa da kraliçenin kendisine vaat ettiği şekerleri düşününce verdiği kararları yeniden hatırlamış. Gurmandinet daha prensesin sorusuna cevap veremeden deve kuşları Leylak Ormanı'nın kıyısındaki çitlere varmış bile. "Şu leylakların güzelliğine bak!" diye heyecanla bağırmış. Onları ilk defa böyle yakından gören prenses, "Ne güzel kokuyorlar!" içim açıldı. "Uzanayım da babam için biraz toplayayım. Onun da içi açılsın. Gurmandinet bana yardım etsene. Şu kenardaki dallara ulaşamıyorum." "Ben sürücü koltuğundan ayrılamam prensesim," demiş Gurmandinet. "Dizginleri bırakırsam deve kuşları arabayla birlikte sizi de alıp uzaklaşabilir." "Korkma," diye cevap vermiş Blondin. "Kendim sürerim onları saraya o zaman. Sizi bu arabada yalnız bırakırsam kral çok kızar ama," demiş Gurmandinet bunun üzerine. "En iyisi arabadan inip biraz daha yaklaşın siz. O zaman uzanabilirsiniz dallara." "Doğru söyledin," diye cevap vermiş Blondin. "Benim yüzümden babamdan azar işitmeni hiç istemem." Prenses kapıyı açıp ayakkabı diyorum. Arabasından inmiş. Leylaklara uzanabilmek için çitin arasından geçmiş ve onları toplamaya başlamış. Tam o anda Gurmandinet gözlerinden yaşları akıta akıta üzüntüden titremeye başlamış. Yaptığından pişman olup prensesi geri çağırmış. Ancak Blondin henüz 5-10 adım ötesinde olmasına rağmen onun sesini duymuyormuş ve bir an sonra büyülü ormanın içinde gözden kaybolmuş. Kurmandinet oturup uzun uzun ağlamış, pişmanlıktan, açgözlülüğüne ve habis olduğunu adı gibi bildiği kraliçe Forbet'e karşı gelemeyişine lanet etmiş. Biraz sakinleşip kendine geldiğinde Blondie'nin saraya dönmesi gereken saatin yaklaştığını fark etmiş. Sarayın arka tarafından ahıra girip deve kuşlarını bağlamış ve koşarak kendisine beklemekte olan kraliçenin yanına gitmiş. Kraliçe Gurmandinet'i gözlerinde yaşlarla, eli ayağı titrer halde görünce verdiği emri yerine getirdiğini anlamış. "Başardın demek," demiş. Tek bir söz söylemeye bile takati kalmamış olan Gurmandinet başını öne eğmiş. "Gel ödülünü
Al demiş kraliçe bunun üzerine. Odanın bir köşesinde koca bir küp içinde çeşit çeşit şekerler duruyormuş. Bir uşak gelip bu küpü yıllar önce kraliçenin çeyizini getiren katırlardan birinin sırtına yüklemiş. Bu küpü alıp bu katırla babamın yanına gideceksin demiş kraliçe. Önümüzdeki ay geri gelip bir kutu şeker daha alırsın. Bunları söylerken de Gurmandinetin eline bir kese altın vermiş. Gurmandinet hiçbir şey söylemeden katıra binmiş ve yola koyulmuş. Oldukça inatçı bir hayvan olan katır bir süre sonra sırtında yük taşımaktan bıkıp sağa sola çifteler atmaya başlamış ve Gurmandinet ile birlikte şeker küpünü de yere devirmiş. Daha sonra hayatında hiç at veya katır sürmemiş olan Gurmandinet düşüp kafasını bir kayaya vurmuş ve oracıkta can vermiş. Oh iyi olmuş açgözlü köpek. Köpek demeyeyim ya, köpeklere hakaret, açgözlü. Böylece uğruna prensesi büyülü ormana götürdüğü şekerlerin tadına bile bakamadan ölmüş, o nasip olmamış yazıyor. Onu hep çok sevmiş olan Blondin dışında hiç kimse onu özlememiş ve evet özlememiş ölümünden sonra diyor. Devam ediyor Leylek Ormanı falan diye. Ha bu böyle bir masallar dizisiymiş. Güzel. Sürükleyici aslında bakarsanız. Ben bitiremedim tabii masalı. Ben böyle böyle mi bitti falan olmuştum. Biraz yanaşsam mı yoksa? Broşsuz da olmuyor bu elbise. Yani şekerde ne varsa aman yani görüyorsunuz değil mi? Sizi şekerlerle kandırmalarına izin vermeyin. Her zaman iyilik yapın. Yani şekerlere kanıp da kötülük yapmayın sakın. Yoksa sonunuz o çocuk gibi olur. Açgözlü ve şekerlerin tadına bakamadan gider. Bayağı kişi olmuşuz. Bayağı masalı sevdiniz anlaşıldı. Ne yapıyorum ben? Biraz yanaştırayım dedim ekranı. Shoes and Black Pantyhose. Black değil. Masalsı. Seviyorum ama masalları ya. Ben çocukken falan da çok severdim. Ben yapıyorum tabii bu şeyi. Nasıl böyle yaptım. Evet, kapanışı yaparken sahneye ben geçiyorum. Eğleniyorum ya. Gerçekten seviyorum bu işi yapmaktan. Bundan giderek daha çok keyif aldım. Bir sürü mesela yeni kitaplar aldım. Onların heyecanı var. Önümüzdeki günlerde mesela çorap prova videolarından daha da çekeceğim uzun uzun. Ama bir gün herkese bir canlı yayın yaparım. Belki de hafta içi yaparım önümüzdeki günlerde. Havaların biraz daha bozmasını bekliyorum. Yani bana göre olması gereken havalar kışın. O zaman bir hani çorap çekmecelerimde neler neler var gibisinden bir canlı yayın açabilirim. Ama o çorapları giymeyeceğim o an ama neler var biraz konuşuruz. Böyle bir şey yaparız. Şimdi ben bundan sonra kıdemli savaşçı yayını yapacağım. Ama ufak bir 5 dakika normal savaşçılara bir hatırlatma yayını yaparım. Ama savaşçı yayınlarında bir değişiklik yapıyorum. Böyle bir düzenleme geliyor. Ondan sonra ufak bir imparator yayını da yaparım. Aslında bunu nasıl kombinleyecektim bu elbiseyi buna dair? Acaba başka neler yapabilirdik gibisinden. Böyle ve şöyle bir şey söyleyeyim. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta falan olur. Önümüzdeki hafta ortası olur. Bunu duyururum. Instagram'da da duyururum. Patreon'da yeni bir üyelik açacağım. Patreon ekstra, Patreon'da canlı yayın yapacağım. Ya da orada YouTube'da yapamadığım bazı şeyleri Patreon'da yapacağım. Bazı okumalar olabilir. Belki bazı dersler olabilir. Benle ekstra. İsterseniz
Patreon'a geçeriz. Biraz daha Patreon'a kaymak istiyorum açıkçası. Bence gayet güzel bir yayın oldu ve yavaş yavaş kapatayım. Kendimi izlemekten ben de keyif alıyorum ya gerçekten. Çok mu şey oldum? Narsist değilim ama hoşuma gidiyor böyle kendimi izlemek. Ay, evet. Neyse. Gülmek de yakışıyor bana. Diyorum ya, saçımı kestirince mutlu oldum ya. Biraz böyle ferahladım, hafifledim. Çok tatlı oldu. Ha, bana mı koltuk almak istiyordunuz? Ha, kendinize. Evet. Thank you. Görüşmek üzere diyorum. Harika bir hafta sonu, harika. Bir pazar günü olsun. Belki hafta içi de görüşürüz. Sürpriz yaparım. O zamana kadar. Bu arada ben bu ayakkabıları zamanında şunları bir programda açık arttırmayla satacaktım. Açık arttırma olmasa da böyle elimde birkaç tane ayakkabı var aslında düşündüğüm. Ay dedim bunu yeter artık biraz elden çıkarayım falan. Bunlar hala mesela bu ayakkabılarda bunlardan biri olabilir. Yapsam mı böyle bir şey? Acaba talibi olur mu? Tabii çok olur da. Hani acaba diyorum çok da retro bir ayakkabı. Bu kolay kolay bulunmaz. Ne diyorsunuz? Çok hoş değil mi? Yapsam mı acaba? Yani bir tane kırmızı falan düşünüyordum. Birkaç ayakkabımı belki bir uygulamada da şey yapabilirim bilmiyorum. Çok uğraşmak istemiyorum vakit bulabilirsem. Ama yani çünkü benden çokça böyle bir talep geliyordu. Belki neden olmasın diyorum. Ve yayını kapatıyorum. Şimdi üyelik yayınlarıyla bir maratona devam ediyorum. Canlı yayın maratonu. Görüşürüz. Bay bay. İyi geceler.